İsrail daha önce İbrahim anlaşmalarıyla yapmış olduğu ve planını oluşturduğu ancak inşaatına başlamadığı tren hattı projesi vardı. Bu tren hattından İsrail'den Dubai limanına uzanan bir tren hattı projesiydi bu. Philadelphia koridoru nedir tam olarak? Tabii İsrail şu anda Philadelphia koridorunun etrafına asker yığınakları oluşturdu. Gönderilen yardımlar bölgeye ulaşıyor mu? İsrail'in bölgeye girmesi, o Philadelphia koridoruna girmesi an meselesi. Küresel krizler, bölgesel çatışmalar, uluslararası kamuoyunun merakla takip ettiği güncel olaylar. İlgi çekici meseleleri ayrıntılı analizlerle ele alıyorum ve özel röportajlar yapıyorum. Özgün içeriklerimizi kaçırmamak için GZT YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. GZT Haber Merkezi'nden herkese selamlar. İsrail'in Gazze saldırıları 4 ayı geride bırakırken insani kriz derinleşiyor. Peki Refah sınır kapısındaki ve Süveyş kanalındaki son durum ne? İsrail-Mısır geriliminin tırmanması bekleniyor mu? Bölgedeki hareketliliği ve çok daha fazlasını konuşacağız. Konuğum Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Feten. Yasir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızıldeniz'deki gerilimin Süveyş kanalındaki yansımalarını sormak istiyorum. Mısır'a yansıması nasıl oldu? Tabii Süveyş kanalı Mısır için önemli gelir kaynaklarından bir tanesi. Çünkü ülkeye sıcak dolar girişinin bulunduğu bir nokta ki Mısır geçtiğimiz günlerde özellikle son yıllarda dolar bulundurmada, dolar rezervinde çok sıkıntı yaşıyor. Ekonomik seferberlik başlattı Abdülfettah Sisi Cumhurbaşkanı geçen hafta yaptığı açıklamayla birlikte. Mısır ekonomisindeki bu durumun sadece hükümetini ve kendisini ilgilendirmediği, aynı zamanda Mısır vatandaşlarının da ilgilendirdiği ve onların da bir şey yapması gerektiği hakkında konuşmada bulundu. Ki Mısır'daki ekonomiye baktığımız zaman doların durumuna kara borsada 64 iken resmi bankada 32 durumuna geldi şu anda. Tabii Mısır bu Süveyş kanalındaki durumu bu şekilde yaşarken, ekonomik ve dolar kaybında bulunurken diğer İsrail bu sorunu nasıl çözüyor? İsrail daha önce İbrahim anlaşmalarıyla yapmış olduğu ve planını oluşturduğu ancak inşaatına başlamadığı bir tren rayı projesi vardı. Tren hattı projesi vardı. Bu tren hattından İsrail'den Dubai limanına uzanan bir tren hattı projesiydi bu. Aslında şu anda o bir nevi gerçekleşmekte. Bu karayoluyla gemiler Dubai limanına yanaşıp Dubai'den karayoluyla Suudi Arabistan'ı aşaraktan İsrail Hayfa limanına ulaşıyor kamyonlar. Oradan da tekrardan gemiye yüklenip Süveyş kanalına doğru açılıyorlar. Akdeniz'e doğru açılıyorlar. Ve İsrail bu şekilde kendi üzerinden Süveyş kanalındaki o ekonomik darlığını atmış oluyor. Esas ekonomik darlığı yaşayan kim burada? Mısır. Tabii Mısır burada yıllık kazancı 9,5 milyar dolar civarı. İsrail'de bu kazancın yerine Mısır'a teklif ettiği bir proje var. Bunu 7 Ekim'in en başında aslında zikretmişti. Aslında 2017'de bu projenin bir kısmı konuşulmuştu. O da şuydu: Filistin devletini Sina Yarımadası'na taşıma ve Sina Yarımadası'na eğer taşırsa günümüzde İsrail'in Mısır'a olan teklifi 8,5 milyar dolarlık ön ödeme. Aslında baktığımız zaman Süveyş kanalının yıllık gelirinin neredeyse tamamını İsrail ilk kabul ödeme olarak bunu gerçekleştireceğini söylüyor. Tabii önümüzdeki günlerdeki Mısır ekonomisinin zorluğu, Mısır'ın tabanındaki baskı ve Mısır'ın bunu kabul etmesi durumunda İsrail tehdidiyle karşı karşıya kalacağını görmesi, Mısır hükümetini burası da zorluyor ve kamuoyu baskısı, dünya kamuoyunun baskısı Mısır'ın üzerinde böyle bir etki varken Mısır'ın şu anda ilk etapta böyle bir projeye yakınlaşması zor gibi görünüyor. Evet, Mısır'la ilgili de özellikle dikkat çeken bir koridor var, Philadelphia koridoru olarak. Philadelphia koridoru nedir tam olarak? Philadelphia koridoru son günlerde çok konuşuluyor. Philadelphia koridoru Rafah sınır kapısının Gazze tarafında bulunan yaklaşık birkaç aracın yan yana geçebileceği mesafede olan ve İsrail askerlerinin 2005 yılına kadar devreye attığı bir yer. 2005 yılında yapılan anlaşmaya göre İsrail oradan çekildi. İsrail buradan çekildikten sonra 2005 yılında Mısır askerleri orada devreye atmaya başladı. Ve 2005 yılından sonra 2007 yılında Hamas'ın Gazze'deki iktidarı ele alması ve bu ele almasından sonra İsrail tarafında bu konuşmalar başladı. Tabii İsrail şu anda Philadelphia koridorunun etrafına asker yığınakları oluşturdu. Bu durumun karşısında Mısır'da İsrail nezdindeki büyükelçisini Kahire'ye geri çekme konusunu gündeme getirdi ve Amerika direkt burada müdahale etti. İki tarafın arabuluculuğunu üstlendi. Mısır şu anda henüz büyükelçisini geri çekme aşamasına geçmedi. Ancak böyle bir durum olursa, İsrail Philadelphia koridoruna bir geçiş yapma durumunda bulunursa ortaya birçok sorunu doğuracak gözüküyor. Çünkü kapının Mısır tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Mısır yardımları geçirdiğini görüyoruz. Ve bu geçen yardımların o koridor 14 kilometrelik koridor burası Philadelphia koridoru. 14 kilometrelik Gazze-Mısır arasındaki sınırda
bir İsrail şeridini biz o zaman görmüş olacağız. Ve bu olduğu zaman geçen gün sosyal medyaya yansıyan bir video da vardı. Bir Filistinli kız o koridorda bulunan Mısır askerinden bisküvit istiyordu. O koridorda İsrail askeri bulunduğu zaman ve yaklaşık 1,6 milyon Filistinlinin göç ettiği Rafah, Han Yunus bölgesindeki Filistinlerin hayatında tehlikeye atacak bir durum olacak. Ve oradaki İsrail'in varlığı, o koridordaki İsrail'in orada devriye atması, ki orası dar bir bölge. İsrail orayı ister istemez ileriye doğru genişletmek isteyecek. Rafah tarafını biraz daha Gazze tarafından almak isteyecek. Bu mültecilerin iyicene sıkışması demek ve geçen yardımlara da İsrail'in tek tek kontrol etmesi demek. Zaten ediyor, ancak Rafah tarafından geçenlerin daha sıkı bir denetim, daha zorlu şartlarda ve daha geç bir şekilde olması demek. Yani Rafah'taki peki şu anda son durum nedir? Sınır kapısının statüsü hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii Rafah sınır kapısı, aslında baktığımız zaman Rafah üzerinden konuşmak istiyorum ben. Bu Philadelphia koridorunu konuştuk. Evet. Philadelphia koridoru ilk Camp David anlaşmasından sonra gerçekleşiyor. Camp David anlaşması olduktan sonra Gazze'den, Akdeniz'den Eylat'a kadar bir çizgi halinde sınır belirleniyor ve Rafah ili ikiye bölünüyor. Rafah ili ikiye bölündüğünde Mısır Rafahı ve Gazze Rafahı olarak ortaya çıkıyor. Tabi burada her ne kadar savaş coğrafyada bazı şeyleri, şartları zorlasa da bu iki Rafah birbirinin akrabası ve birbirinin ailelerinden oluşmakta. İnsanlar ister istemez bu konuya hassas bir şekilde yaklaşıyor. Mısır aslında Rafah sınır kapısını açıyor. Ancak İsrail 4 kere Rafah sınır kapısını vurdu ve 5 tane Mısır vatandaşını yaraladı. Ve eğer kendinden habersiz ve koordinesiz Rafah sınır kapısının Mısır tarafından açılacağını eğer görürsem ben vurmaya devam edeceğim açıklamasını da Mısır'a deklare etti. Ve Mısır bu konuda aslında Rafah sınır kapısının kontrolünde İsrail'in saldırılarına karşı önlem alaraktan çalıştırıyor. Ve baktığımız zaman Gazze'ye yardımların geçişi de şu şekilde gerçekleşiyor. Rafah sınır kapısının bulunduğu nokta şöyle bir nokta. Normalde yaya geçişinin yapıldığı bir nokta. Basit küçük araçların geçildiği bir nokta. Yani ticari olarak kullanılan bir kapı değil. Bu durumda biz şu anda günümüzde yaşadığımız en büyük sorun Gazze'nin şu anda tek nefes aldığı olan Rafah sınır kapısının eskiden kullanımı olan yaya geçişinin bir anda ticari kapıya dönmesi ve Rafah sınır kapısından aslında geçtiğiniz zaman Rafah şöyle, Rafah'tan ilk geçiş yapıyorsunuz Mısır tarafından. Sizin karşınızda sol tarafta bir Mısır'a ait bir pasaport kontrol noktası bulunmakta. Bunu geçtikten sonra tampon bölgeden sizi araçlarla diğer tarafa alıyorlar. Orada da Gazze'nin pasaport kontrolü bulunmakta. Şimdi o iki nokta arasında giden izleyicilerimiz bilir. Orada iki nokta arasında şöyle bir sorun var. Orada bazı noktalar çok dar bulunmakta ve kamyon geçişi için oldukça dar alanlar oluşturmakta. Otobüslerle nakil yaparken bile otobüslerin bazen birbirini beklediği noktalar var. Şimdi günde 500 tırın Gazze'ye normal şartlarda savaş öncesinde günde 500 tırın Gazze'ye girdiği bir dönemde şu anda Gazze'ye giren tırların sayısının düşük olmasındaki en büyük etkenlerden biri Rafah sınır kapısının tek geçiş kapısı olması ve bu geçiş kapısında da tırların sıra beklemesi. Çünkü İsrail bütün kapılardan geçen malın kontrolünün hepsini Kerem Ebu Salim'de yapıyor. Hatta yetmiyor, 40 kilometre güneyde bulunan Mısır-İsrail kara sınırında götürüp orada da yapıyor. Yani 40 kilometre yardımın aşağıya gitmesi, orada kontrol edilmesi ve oradaki yükün boşaltılıp kamyonun tekrardan boş bir şekilde geriye gelmesi demek çok uzun vakitlerin alacağı bize gösteriyor. Diğer taraftan Kerem Ebu Salim kapısına gidiyor kamyonlar. Yani iki tampon bölgede yüklemeyi yaptıktan sonra güneye doğru 3,5 kilometre güneyde bulunan Rafah sınır kapısının 3,5 kilometre güneyinde bulunan Kerem Ebu Salim kapısına gidiyor. Orada kontrol ediliyor. Arkasından Gazze'ye geçişine izin veriliyor. Yani böyle bir durumdayken birçok aşama var yani. Tabii birçok aşamanın bulunduğu bir kapı ve böyle bir durumdayken burada bizim hassas olmamız gereken nokta şu. Biz burada Mısır'ın yanında durmamız gerekiyor. Biz Mısır'ı burada vurmamamız gerekiyor. Çünkü Mısır elinden geleni yapıyor. Çünkü Mısır'ın az önce söylemiş olduğumuz üzerindeki baskılar ve olası bir Filistin göçünün, Sinai göçün Mısır'ın milli topraklarının o misak-ı millisini tehdit edecek şekilde olduğunu Mısır kendisi görüyor ve bunu engellemek için Filistinlilerin Filistin'de kalması gerektiğini ve onlara gerektiği yardımının kendi ülkelerinden, Rafah tarafından ulaştırılacağını söylüyor. O yüzden bu konuda hassas davranmak şu anda günümüzde ve Mısır'ın yanında olmak önemli bir nokta. Ve bu yardımların geçişi açısından da ve birçok açıdan da bizim için önem arz etmekte. Aslında burada merak edilen bir soruyu da sormak istiyorum. Hani gönderilen yardımlar bölgeye ulaşıyor mu? Birçok kişi de bunu merak ediyor.
Tabii ki gönderilen yardımlar aslında şöyle gerçekleşiyor. Bir kısmı Gazze'den tüccarın elinde bulunan depolardan tedarikle gerçekleşiyor. Bir kısmı Kahire'den alınan yani tedarikle. içeriden bir kısmı. Tabii içeriden. Bir kısmı Kahire'den alınan tedarikle gerçekleşiyor. Bir kısmı Ariş Limanı üzerinden gönderilen yardımlarla gerçekleşiyor. Bu yardımlar Rafah sınır kapısındaki yoğunluğa göre ve İsrail'in izin verdiği vakitlerdeki açıklığa göre değişiyor geçişleri. O yüzden Ariş'teki depolarda bekliyor ya da bazen kamyonların üzerinde bekliyor. Ve bu sevkiyat bu şekilde gerçekleşiyor. İçeriye girdiği zaman da Filistin Kızılayı ile UNRWA arasındaki koordinasyonla dağıtımı gerçekleşmiş oluyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Şu an Refah sınır kapısında bir gerginlik o zaman söz konusu. Peki bu noktada İsrail'in atmış olduğu bir adım var mı Mısır'ı tehdit edecek? Tabii, askeri anlamda tabii soruyorum. İsrail aslında baktığımız zaman Gazze'yi denizden ve kara sınırının sadece 14 kilometrelik alanı dışındaki bütün alanını kontrol ediyor. O 14 kilometrelik alan da Philadelphia koridoru. Diğer adıyla Salahaddin koridoru. İsrail buraya şu anda Salahaddin koridorunun güneyine, yani Mısır, İsrail ve Filistin, Gazze'nin yani bulunduğu nokta üçlü kapı denilen Kerem Abu Salim kapısının olduğu yere, diğer adıyla İsrail'de kullanılan Kerem Shalom kapısının olduğu yere bir askeri yığınak yaptı. Ve Mısır'ı Hamaslı yetkilileri oradan geçirmekle ve Hamas'a gerekli yardımların gitmesiyle suçlayaraktan buraya gireceği konuda Mısır'ı tehdit etmeye başladı. Ve orada oluşturulan asker sayısı vesaire güçler Mısır'ı şu anda tehdit eder durumda. Tabii Mısır'ın şöyle bir sorunu da ayrıca bulunmakta. Mısır yaptığı anlaşma neticesinde 2005 yılında Philadelphia koridorunu teslim alırken İsrail'le yaptığı anlaşmaya göre belli başlı sayıda, yani 750 polis koruması eşliğinde orayı koruyacağı ve belli başlı sayıda askerin taşıyacağı silahlara kadar belli bir anlaşma yapmıştı. Tabii bu anlaşmanın üzerine bölgedeki 2014'te artan DAEŞ geriliminden sonra bazı hakları da elde etti. Yani oraya asker çıkarma konusunda, askeri mühimmat bulundurma konusunda sayıyı da elde etti. Ancak İsrail'in bölgeye ulaşmış olması ve bölgedeki askeri sayısını arttırması ve askeri araç gerecini arttırması Mısır için çok önemli bir tehdit oluşturmakta. Mısır da bu yüzden ilişkilerin kopma noktasına geldiği konusunda İsrail'i uyardı. Ve az önce söylediğimiz gibi Büyükelçiyi çekme konusunda gündeme getirdi ve Amerika'nın müdahalesiyle şu anda durmuş durumda. Ancak İsrail önümüzdeki günlerde artan gerilimde ve ateşkesin olmadığını düşünürsek, inşallah olur. Ateşkesin eğer sorun olursa İsrail'in bölgeye girmesi, o Philadelphia koridoruna girmesi an meselesi. Ve Philadelphia koridoruna girerse bizim için hem Mısır tarafında bir başlı başına siyasi ve askeri açıdan bir sorun doğurabilir. Öteki taraftan Gazze'de yaşayan 2,5 milyonluk insanların yaşayacağı, şu anda zaten yaşanan bir kriz var. Açlık, susuzluk ve soğukla mücadele var. Sıkışmış durumda. 1,6 milyon kişi şu anda güneyde yaşıyor. Rafah ve Han Yunus bölgesinde yaşıyor. İsrail askerinin Philadelphia koridoruna girmesi demek, oradaki birçok insanın tekrardan mağdur olmasına ve hayatını kaybetmesine ve orada mülteci olarak bulunurken ellerindeki o yardım ulaşamamasından kaynaklı ölümlerin artmasına sebep olacak gibi görünüyor. İnşallah bu günleri görmeyiz. Bu gerilim bir an önce sona erir ve insani dram bitmiş olur. İnşallah. Peki bu ateşkesin olması durumunda aslında İsrail'in stratejisi ne olacak? Hani çevre ülkeleri de düşündüğümüzde işte Lübnan'ı vesaire. Tabii şöyle bir durum var aslında. İsrail kuzey tarafa, Lübnan sınırına da ciddi bir yığınak yaptı. Ve Lübnan tarafındaki savaşa hazırlandığını da bunu söyledi. Bunun yanında Ürdün'de olan hadise, Amerika'nın Ürdün'e ciddi bir askeri yığınak yapması, diğer taraftan Yemen'e askerini konuşlandırması. Bu 45 günlük bir ateşkesten bahsediliyor. Eğer bu 45 günlük ateşkes sağlanır, arkasından Amerika'nın bölgedeki adımlarını izlememiz gerektirecek bize. Çünkü Amerika bölgedeki olası bir tehditleri bastırma konusunda aslında orada harekete geçebilir. Ve çevreden gelebilecek, İsrail'in 45 gün sonra barıştan sonra, aradaki anlaşmadan sonra, yani ateşkesten sonra tekrar saldırıya geçtiğinde olası bir tehdidi engellemek açısından bu 45 günlük süreyi Amerika üzerinden kullanılabilir diye gözümüzün önüne geliyor. Evet, o noktada Ürdün'deki o zaman o asker yığma meselesi de bir anlamda buna zemin hazırlamış da olacak diyebiliriz. Evet, bağlantılı durumda. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için Yasir Bey.
Evet, bugün Ahmet Yasir Feten konuğumuzdu. GZT ekibi olarak bölgedeki güncel gelişmeleri anlık olarak size aktarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mısır ekonomisindeki bu durumun sadece hükümetini ve kendisini ilgilendirmediği, aynı zamanda Mısır vatandaşlarının da ilgilendirdiği ve onların da bir şey yapması gerektiği hakkında konuşmada bulundu. Ki Mısır'daki ekonomiye baktığımız zaman doların durumuna, kara borsada 64 iken resmi bankada 32 durumuna geldi şu anda.